Evet, herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün hava İstanbul'da oldukça kötü. Motorumun halinden görüldüğü üzere bayağı yağmur var. Temiz bir motorla maalesef İstanbul'da gezemedik bu aralar. Motoru ben de yıkamayı çok sevmiyorum işin aslı. Nasılsa havalar kötü. Bu fırsattan istifadede yol yapmaya devam ediyoruz. Biraz kirli geziyor motor ama önemli olan yolda olmak. Böyle garajda parlayan motor bende genelde yazın oluyor. Kışın genelde böyle çamurlu oluyoruz. Ama sıkıntı yok yani. Keyifli gidiyoruz. Peki bu arada ne yapsam? Yeni kayıt, yeni bölüm için neyi konu alsam diye düşünüyordum. Bana çok gelen, çok sorulan bir konu vardı. O da nedir? Motosiklette kullandığımız arkadaşlar yağlar. Yani bu konu bana çok soruluyor. Diyorlar motorda ne yağ kullanacağız? Ne yapacağız? Bu arada bunu reklam olsun diye almadım. Hani aklınızda olsun. Şu anda kullandığım yağ bu. O yüzden bu var elimde. Bunu gösteriyorum. Konuları bana çok gelen sorular. Bunları dilim döndüğünce yapabildiğim kadar size aktarmaya çalışacağım. Motosiklete koyduğumuz yağlarda nelere dikkat etmemiz gerektiği, motosiklet yağlarının hangi sınıflara veya hangi sertifikalara ayrıldıklarını hepimizin bilmesi lazım aslında. Bilinçli motosiklet kullanan herkesin bu konuda motorunun sağlığını da düşünüyorsa dikkat etmesi gereken en önemli nokta. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabii Harley'den başlayacağım. Çünkü yıllarca Harley kullandım. Harley kullanan dostlarım bana sürekli sordukları Harley'de hangi yağ kullanacağız? 15-40 mı? 10-40 mı? Yoksa atıyorum 0-60 mı kullanacağız? Vizülitesi ne olacak? Soruyorlar. Arkadaşlar Harley'in standardında kullandığı yağ 20-50. Motor bloğu için kullandığı yağ 20-50. Bakın altını diyorum. Motor bloğunda kullandığı yağ. Sposter'larda 2 yağ bölümü var. Biri şanzıman, bir tane de motorun blok. Orada 20-50 kullanıyorsunuz. Ama büyük ailede yani family büyüdüğü zaman Sposter'dan çıktığınızda daha büyük bir motor kullandığınızda toplamda 3 yağ bölümü var. Primeri, debriyajın olduğu bölüm, sol taraftaki krom büyük bölüm, şanzıman yağı ve motor blok yağı arkadaşlar. Peki diyeceksiniz buradaki değerler ne olması lazım? Neden Harley'de 20-50 kullanıyoruz? Arkadaşlar bunu şöyle açıklamak lazım. İlk başta step gidersek 20-50'den ne kastedildiğini size anlatmaya çalışayım. Mesela bakın ben şu anda Castrol 20-50 kullanıyorum. Benzinli araba yağı arkadaşlar, motosiklet yağı 20-50 arkadaşlar. GTX. Şurada bir double işareti var, görüyorsunuz. Ne kadar incelebileceği ya da ne kadar kalın olabileceğini gösteren bir şey. Bu şu demek arkadaşlar, bu yağ motor sıcakken iyice ısındığı zaman incelebildiği maksimum değer 20 arkadaşlar. 20'den daha düşük seviyeye inmiyor. İkinci olarak belirtilen rakam yani 50. Bu yağın motor soğukken şu anda mesela kalınlığını gösteriyor arkadaşlar. Motor soğukken en fazla bu yağın ne kadar kalınlaşabileceğini gösteriyor. İlk başta Harley'de buna dikkat edeceğiz. Bizim motor blok yağımızın bisiklete ölçüsü arkadaşlar 20-50. Piyasada o kadar çok marka var ki yani motosiklet yağları var. Benzinliklerde böyle firmaların sattığı yağlar var. İlla gidip motosiklet yağı almak zorundayız. Aslına bakarsanız değiliz. Eğer 20-50 vizülite tutturabiliyorsanız ve benzinli yağ kullanıyorsanız bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hangi markanın olduğunu hiçbir önemi yok. Opet'ten alın, gidin Total benzinlikten alın, gidin bir motosiklet firmasının yağını alın, kullanın. Fark etmiyor. Şu elimde görmüş olduğunuz mineral bazlı bir yağ. İçine konan katkılar ve formüllerle mineral katkılı bir yağ ve arkasında aldığınız bütün yağlarda bu arkadaşlar vardır. Hiçbir yağda bu değer ve bilgilendirme olmadan olmaz. Size yaklaştıracağım, göstermeye çalışacağım. Bakın tam şurada
APA ve yanında da hemen ne yazıyor arkadaşlar? Birlikte okuyalım. SL yazıyor arkadaşlar. Bizi ilgilendiren nokta burası, SL. Bu şu demek. APA arkadaşlar, Amerika Petrol Enstitüsü tarafından onaylanan bir yağ demek. Aldığımız yağların %90'ı diyebilirim APA tarafından onaylanır arkadaşlar. Ben bugüne kadar başka bir sertifikasyonla görmedim. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği'nin de sertifikasyon sistemi var. Bunun gibi Rusya'da da bir tane sertifikasyon sistemi var. Ama genelde benim gördüğüm Avrupa'da satılan yağlar, Türkiye'de satılan yağlar, Amerika'da satılan yağların nerede hepsi APA dediğimiz sisteme uyumlu halde yapılmakta. Nedir bu? Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından onaylanmış bir yağ. Peki bu SL neyi ifade ediyor? Onu da söyleyeyim. S arkadaşlar benzinli araçlar için olduğunu gösteriyor. Daha doğrusu bujili. Bujiden geliyor zaten. Bujili araçlar için demek istiyor. S, bujinin kısaltılması aslında. Biz buna kısaca benzinli diyebiliriz. C ile başlarsa da püskürtmeli sistem. Bunlar da dizel araçlar için demektir. Aldığınız yağın ilk önce S olduğuna, yani bujili, daha doğrusu benzinli sisteme ait olup olmadığını teyidini yapıyorsunuz. Sonrasında gelen harfler arkadaşlar. Bunlar son derece önemli. APA sisteminde arkadaşlar alfabe sırasına göre sertifikasyon yapılmakta. Yani A sınıfı yağ en kötü yağ. B ondan biraz daha iyi. C ona göre daha iyi. D ondan da iyi. E ondan iyi. E, F, G bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Buradaki yağ L arkadaşlar. Yani bu gerçekten güzel bir yağ. Dolayısıyla aynı zamanda bu tabi yılları da kapsıyor arkadaşlar. L demek 80-90'lı yıllar, pot kırmayayım, internetten bakıp bulabilirsiniz. L dediğine göre o yılki, o zamanki standartlara uygun üretilmiş bir yağ demektir. Güzel bir yağ yani. Dolayısıyla rahat rahat kullanabilirsiniz. Üst segment bir yağ diyebilirsiniz. Mineral bazlı arkadaşlar. Yani full sentetik değil. Bunu altını çiziyorum. Harley'den eğer orijinal yağ alacaksınız arkadaşlar, Harley'in kullandığı yağlar, 2 tane yağ var orijinal yağ. Bir tanesi Screaming Eagle 3 sistemli diye 3 tane formülle, patent formülle formülize edilmiş olan bir yağ. Üst segment bir yağ, full sentetik bir yağ. Bu yağ daha çok yeni teknoloji motorlarda kullanıyorsunuz. Enjeksiyonlu motorlar, yüksek cc'li motorlarda kesinlikle kullanılabilecek en güzel yağlardan bir tanesi, seçeneklerden. Ama tekrar ediyorum, bu bir tartışma konusu. Halen forumlarda, insanlarda, ya kardeşim bunu mu alacağız? Yine Harley'in mineral bazlı Genius dediği bir yağ daha var. O da 2050 arkadaşlar. O da mineral bazlı bir yağ. Eski teknoloji, karbüratörlü motorlarda 2050 yağ mineral bazlı çok daha iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Bunu kendi web sayfalarında da bu şekilde açıklıyorlar zaten. Benim tecrübelerime gelirsek şöyle de söyleyebilirim. Ben bir önceki Harley'imle, biliyorsunuz belki, Road Captain'la 240.000 kilometre yaptım yaklaşık. Kullandığım yağ arkadaşlar 20-50 kamyon yağıydı. Söylediğime ters düşüyor ama 20-50 kamyon yağı çok kullandım. Isıya dayanıklılığı açısından onu tercih etmiştim. Haricinde sonrasında 20-50 görmüş olduğunuz firmaların yağlarını kullanmaya devam ettim. Bunları da çok kullandım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Motosiklette yağ bizim için her şeyden önemli. Motorunuzun yağ seviyesini sürekli kontrol etmeniz gerekmekte. Bu olmazsa olmaz bir nokta. Yağsız bırakırsanız çok ciddi problemler yaşarsınız. Bu da canınızı acıtır açıkçası. Dolayısıyla motosiklet kullanıyorsanız sürekli olarak yağ seviyenizi birkaç dakikanızı ayırarak kontrol etmenizde büyük fayda var. Eğer yağ seviyesinde bir alçalma varsa, bir azalma varsa arkadaşlar, böyle elinize kullandığınız yağdan bir miktar yedek tutarsanız ekleme yaparak problemi çözersiniz. Elinizde yağ yok ve yağ eklemek istiyorsunuz. Ne yağ alacaksınız?
Markanın hiçbir önemi olmamakla birlikte dikkat etmeniz gereken nokta iki şey. Bir, benzinli yani buji ateşlemeli yağ olmak zorunda. İkincisi arkadaşlar, motorda halihazırda kullandığınız vizlite kaçsa, yani 20-50 kullanıyorsanız 20-50 yağ eklemek zorundasınız. 15-40 ekleyemezsiniz. Motorun yağını daha kötü hale getirirsiniz. Dolayısıyla motorunuzda hangi yağ, hangi vizliteye sahip yağ kullanıyorsanız o yağdan devam etmek durumundasınız. Markasının bir önemi yok. Sonrasında arkadaşlar biraz daha detay vermeye çalışayım. Harley'in sertifikasyon sistemine sahip olan Screaming Eagle veya Genius mineral yağı SAE yanılmıyorsam sertifikasına sahip. Dolayısıyla şu yağ ondan üstün. Bu L arkadaşlar çünkü. Demin size gösterdim. Bu L. Dolayısıyla bu yağ biraz daha kaliteli o yağa göre. İşin aslı. Ama şu var arkadaşlar. Bu benzinli araçlar için yapılmış. Harley buna büyük yatırımlar yapmış kendi yağına. Conta koruma formülü var mesela işin içinde. Ondan sonra debriyaj ve diğer dişlerin korunması için geliştirdiğini belirtiyor. Bütün yağlarda bunlar yazıyor ama Harley'de ekstra bunlar da var. Bu tamamen tercih meselesi arkadaşlar. Yani gidip Harley'in orijinal yağını alıp kullanabilirsiniz. Yahut benim gibi gidip herhangi bir benzinlikten aldığınız 20-50 benzinli buji veya sistemli diyebilirim, için üretilmiş yağlardan bir tane kullanabilirsiniz. Burada tercih etmeniz gereken nokta esasen bana göre full sentetik mi, mineral bazlı mı? Bu tamamen size kalmış. Her ikisinin de artıları var. Mesela full sentetik bir yağın ömrü daha uzun arkadaşlar. Şimdi teknoloji dediğim gibi yıl yıl gelişiyor. Yağlar da yıl yıl gelişiyor. Dediğim gibi bu L, yani atarak konuşuyorum. 70'li yılların yağ sertifikasyonuna sahipse bu 80'li yılların sertifikasyonuna sahip bir yağ veya 90'lı yılların sertifikasyonuna sahip bir yağ. Dolayısıyla bu yağın ömrü daha uzun. Temizleme özellikleri, korozyona karşı koruma özellikleri daha üstün. Dolayısıyla da yaptığı kilometre daha fazla. Harley'in standart yağ değişimi arkadaşlar 8000'de 1'dir. 8000'de 1 yağ değiştirilir. 2 yağ değişiminde de, yani 16.000 kilometrede bir de yağ filtresi ve yağ değişir. Ben nasıl yaptığımı da söyleyeyim. Kamyon yağı koyduğum dönemlerde 4000'de bir yağ değiştiriyordum. Ama yağın fiyatı çok ucuz arkadaşlar. Yani kamyon yağı dediğiniz aldığınızda bir motosiklet firmasının yağını aldığınız, yani Motorex olur, Motul olur veya Harley'in orijinal yağını aldığınızda 3'te 1'i fiyatına 4 litre yağ alıyordum. 4000'de bir değiştirdiğim için de hiçbir sıkıntı yaşatmadım. Şu anda bunu kullanıyorum. 8000'de bir arkadaşlar değiştirdiğim sürece hiçbir problem yaşamam. Bunu biliyorum. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Tek dikkat ettiğim nokta yağ seviyesinin yeterli olup olmadığı. Yağlarda arkadaşlar bilinen yanlışlıklardan bir tanesi de yağ kirlendiği zaman abi bu yağın işi bitmiş, değiştirmemiz lazım derler. Bu çok doğru değil. Yağın değişmesi için kirliliği baz alınması doğru değil. Çünkü yağın güzel özelliklerinden bir tanesi kiri, kromu tutuyor olması gerekir. Bunu iyi yapıyorsa o yağ kötü bir yağ değil, iyi bir yağ demektir. Bir diğer hata da görmüşsünüzdür, başınıza gelmiştir. Bir yere gidersiniz, şöyle yağ dokunurlar, şöyle bir hareket yaparlar. Artık laboratuvar ortamında ölçülebilen kriterleri parmak uçlarıyla bazı arkadaşlar öyle bu yağ bitmiş abi değiştirmek lazım derler. Arkadaşlar bu şekilde ölçüm yapılmaz. Böyle bir kontrol sistemi de yok işin aslı. Yağın bittiğini, köpüklenmesini anlayabilirsiniz. Laboratuvar ortamında ölçümünü anlayabilirsiniz. Ya da hidrolik yağlarda olduğu gibi içindeki su oranının kontrolü yapılarak cihazla yapılabilir, kontrol edilebilir. Bunun haricinde yağın bozulduğunu anlama şansınız görsel olarak pek mümkün olan bir şey değil. Böyle parmak uçlarıyla da pek anlaşılacağını ben düşünmüyorum. Düşünen var mı? Mantıklı geliyor mu size bilmiyorum. Şöyle bakarak yağın bitip bitmediğini anlamak adına. Dolayısıyla kabaca arkadaşlar şu yağıyla 8000 kilometre gönül rahatlığıyla gidersiniz. Çünkü bu yağların kilometre ömürleri uzun. Kısa değil. Yine Harley'in dediğim gibi full sentetik yağ ve mineral bazlı
Genuine yağı. SAE sertifikasyonlu, son derece güvenilir, üst segment yağlar. Full sentetik zaten adı üstünde bir tanesi. Daha ne olsun bilmiyorum. Biraz da bütçe işi tabii. Bir de ben şunu tavsiye ediyorum size. Nerede yağ değiştirirseniz değiştirin. Yağın arkadaşlar kapağını siz açın. Veya yanınızda açsınlar. Şu çıt 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 ses gelsin. Kırıldığını görün kapağın. Tamam mı? Bu çok önemli. Çünkü bazı yerler maalesef akıllı yerler. Bu boş kapları topluyorlar. Bu yağı koyuyorum diye söylüyorlar. Başka bir yağ koyabilir içine. Yurt dışından gelmiş pahalı bir yağ alıyorsunuz. Bir de onun kapağı açıksa ben almam yani. Motosiklet yağı da almıyorum. Motul da almıyorum. Motorex de almıyorum. Yani şimdi bunun 4 litresine neredeyse 2 katına, belki 3 katına satıyorlar o tür yağları. Motosiklet yağı. Bu tamamen biraz ticari, biraz da tercih meselesi. Ben daha önceki motorum 750 Shadow'da kullandım. Orada arkadaşlar kullandığım yağ motullü. Çok memnundum. 5100'de yanılmıyorsam pot kırmayayım. Mineral bazlı bir yağdır. Neden onu kullanabiliyordum? Çünkü Honda 750'nin kullanma kılavuzunda açık ve net olarak 15-40 ve 15-50'yi 20-50'yi veya tercih edebilirsin diye yazıyor. Gönül rahatlığıyla kullanabiliyordum. Motulle güzel bir yağdır. Motosiklet yağları ve pek çok yağ için branş yapmış bir firmadır. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bunu düşünmek lazım. Neredeyse her arabaya göre yağ üretmiş bazı firmalar. Astro, atıyorum, Opel, Mobil. Neredeyse her tarz motora, arabaya uygun bir yağ var. Motosiklet için neredeyse hepsini bir araya toplamışlar. Arkasındaki yazıyı görüyorsunuz. Diyor ki yüksek performans, çok sivoplu, 4 zamanlı motorların tamamını kullanabilirsiniz falan gibi giriyor. Sonra bir tane de Motorex'e bakıyorsunuz. Yağ üreticisi bir firmaya. Adam motorları ayırmış. Enduro için ayrı, cross için ayrı, cruiser için ayrı, racing için ayrı demiş. Scooter için ayrı demiş. Bir tane firma totali almış. Bir tane firma branşa ayırmış. Benim kendi tercihim branş olarak ayıran firmanın yağını almak, kullanmak olur. Bu nedir? Motorex'tir, Motull'dur. Buna benzer Türkiye'ye yeni gelen firmalar da var. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Ben gidip de şu firmanın yağını veya Mobil'in bütün motorları kapsayan motosiklet yağını almam. Onun yerine branşlaşmış bir firmanın yağını kullanmayı daha mantıklı bulurum. 20-50 visilite değerine sahip bir araba için üretilmiş benzinli, bujili ateşleme sistemine sahip bir firmanın yağını da alıp kullanabiliyorum. Çünkü biliyorum ki kullandığım yağın APA, yani Amerika Petrol Endüstrisi tarafından denetlendiğinde, kontrol sertifikasyonu alındığında almış olduğu sertifika seviyesi zaten çok üst bir seviye. Benim motorumun ihtiyaçlarını karşılıyor. Gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Ve ötesi olarak bir bölümün daha sonuna geldik. Artık yağlar konusunda bir başka bölümde, gelecek hafta şanzıman yağı, dişli yağ daha doğrusu ve fren yağları hakkında biraz bilgi aktarmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek ümidiyle efendim. Sağlıcakla kalın. Kazasız belasız sürüşler diliyorum.